Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Tek Mutfak'ta Kanada mutfağıma hoş geldiniz. Bayrama bu kolay tatlıyı mutlaka deneyin. 2 adet tam yumurta, 1 fiske tuz, karıştıralım. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt, 1 çay bardağı su, 1 paket kabartma tozu, karıştıralım. 4,5 su bardağı unu da azar azar ekleyerek yumuşak, yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, ortadan ikiye keselim, yuvarlayalım. Evet, kestiğimiz yuvarlakları ortadan ikiye keserek uzaltalım. Ceviz büyüklüğünde bezelere keselim. Evet, kestiğimiz bezeleri yuvarlayarak bir tepsiye alalım. En az 1 saat dinlenmeye bırakalım. Evet, şöyle iri kırım ceviz çektim, bir kase dolusu. Bezeleri un ve nişasta karışımıyla inceltebildiğim kadar incelterek açıyorum. Evet, yufkalarımı açtım. Bu büyüklük yeterli olacaktır. Evet, yağlayalım. Kenarlarını keserek videodaki gibi hazırlayalım. Ceviz serpelim. Şöyle ince bir oklavaya saralım ve büzelim. Evet, bu ölçülerle 2 tepsi baklava çıkıyor. Evet, hazırlamaya devam ediyorum. Evet, vurma baklavaları ortadan ikiye kesiyorum. Bir tepsiye alıyorum.
Üzerlerine de kalan yağı bolca fırça yardımıyla sürüyorum. Şerbetimiz için 4,5 su bardağı içme suyunu uygun bir tencereye alıyorum. 4 su bardağı toz şekeri de alalım. Tatlımızı önceden ısınmış alt üst fırının alt tarafına alalım. Üzerine bir tepsi kapatalım. 170 dereceli fırında pişirmeye bırakalım. 10 dakika sonra 165 dereceyi düşürelim. Kaynayan sıcak suya şekeri ekleyelim ve eriyene kadar karıştıralım. 30-35 dakika kıvamlı bir şerbet hazırlayalım. Evet, burma baklavanın üzerindeki tepsiyi aldım. Dereceyi de 160 dereceye düşürdüm ve pişirme işlemine devam ediyorum. Şerbetime bir parça tereyağı ekliyorum. Ve şöyle fokur fokur kaynadıktan sonra altını kapatıyorum. Tatlımı da fırından çıkartıyorum ve ocak üzerine alıyorum. Fokur fokur kaynayan şerbetimi sıcak tatlının üzerine gezdiriyorum. Evet, tatlının yarısını ocağın üzerine verelim. Kalan şerbeti de şöyle 5 dakika sonra üzerine gezdirelim ve soğutmaya bırakalım. Soğuduktan sonra ikrama hazırlayabilirsiniz. İster böyle büyük dilimler halinde, isterseniz de burma baklavaları küçülterek de ikram edebilirsiniz. Kıyır kıyır ağza dağılan burma baklavamız yemeğe hazır. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.